Heyecanla beklenen an geldi çattı. Büyük mücadelenin başlamasına çok az kaldı. İki takım da galibiyeti hedefliyor. Bu rekabeti hep birlikte takip edeceğiz. Bakalım bugünkü karşılaşmanın galibi kim olacak? Merhaba değerli futbol severler. Bugün futbol adına son derece ideal bir hava var. Bu güzel günde oynanacak mücadelenin heyecanını hep birlikte yaşayacağız. Ben spikeriniz Özkan Öztürk. Değerli arkadaşım Ertem Şener de yorumlarıyla bizlerle birlikte. Bugün heyecan dolu bir Süper Lig mücadelesi bizi bekliyor. Gençler Birliği Fenerbahçe ile karşılaşıyor. Teşekkürler Özkan. Bu maçı takip eden tüm futbol severler adına tempolu, bol pozisyonlu ve çekişmeli bir maç olmasını diliyorum. Keyifli seyirler. Bu arada bugünkü maç boyunca dikkatle takip etmemiz gereken isimlerden biri de hiç şüphesiz Anderson Talisca olacak. Onun gollerini düşündüğümüzde hiç şüphesiz şutlarındaki inanılmaz gücü hatırlayabiliriz. Topa o kadar sert vuruyor ki kaleye isabet etmesi durumunda gol olma oranı çok yükseliyor. Bakalım rakipleri bugün onu nasıl savunacak? Ve ilk düdük geliyor. Oğulcan Ülgün. Brown. Şutu engelledi fakat top rakipte ve tehlike sürüyor. Ve top sahayı terk ediyor. Fenerbahçe taç kullanacak. Brown. Şikrinyar. Topu rakibe kaptırdılar. Savunma bu pozisyonda hatasız oynadı ve topu rakipten geri almayı başardı. Genduzi. Bu önemli hücum fırsatını iyi değerlendiremiyorlar. Ve kanattaki boşluğu gördü. Ani bir fırsatla rakip kale ilerliyor. Süper bir kurtarış. Çok net bir golü engelledi. Çok keskin refleksleri varmış, çok. Tebrik etmek lazım. Kerem Aktürkoğlu. İyi bir hava topu. Şimdi pozisyona girebilirler. Mutlak bir fırsat. Muazzam bir kurtarış. Birebir de rakibine geçit vermedi. İnanılmaz bir refleks, inanılmaz. Kısa kullanmaya karar verdi. Kerem Aktürkoğlu şimdi kenardan içeriye kat etti. Şutu engelliyor. Kritik bir şutu engelledi. Kaleyi bulsa belki de gol olacaktı. Şimdi karşı atağa çıkıyorlar.
hücumunu noktalıyor. Anderson Talisca. Şimdi hızla atağa çıkıyor. Pas güzel. Orta için müsait. Ceza sahasında topu kazanmayı başardı. Bu pasla tehlike yaratabilir. Ve rakip takım tehlikenin büyümesini engelliyor. Kante. Etrafında pas opsiyonları var. Maçın ilk golünü atmak için bundan daha net bir fırsatı bulamazdı. Bunu atsa rakibin de tüm dengesini bozmuş olacaktı. Ve karar faul yönünde. Serbest vuruş kullanacaklar. Rakibinden sıyrılıyor. Rakibine yetişiyor ve topu kazanmayı başarıyor. Kerem Aktürkoğlu. Topa engel oldu fakat rakibin tehlikesi sürecek. Hücum sırasında top kaybı. Şimdi top rakipte. Tehlikeli bir hücum olacak gibi gözüküyordu ama kapmayı başardılar. Şimdi takım arkadaşları yakınına geldi. Hücum şansını iyi değerlendiremediler. Şimdi top rakip takımda. Genduzi. Öne geçmek fırsatı. Büyük fırsatı kullanamadı ve top karşı takıma geçti. Kerem Aktürkoğlu. Şut pozisyonunda. Yakından plase düşündü, az farkla kaçırdı. Plase yerine daha net bir vuruş yapabilirdi. Bu baskıdan çıkması gerekiyor. Talisson Kelven. Savunmada etkili bir müdahaleyle topu kapıyor. Pozisyon yaratabilecek bir pas geliyor. Sert vurdu ama isabet yok. Kaleyi bulmadığı sürece sert vurmanın pek bir önemi yok. Brown. Şimdi Kerem Aktürkoğlu. Genduzi. Fenerbahçe baskısını artırıyor. Kerem Aktürkoğlu gol pozisyonunda. Kaleci süzüldü ve bu topu kurtardı. Oğulcan Ülgün. İyi yeri düşündü. Şimdi uygun bir orta fırsatı. Tehlike yaratabilecek bir pas. İyi bir hücum fırsatıydı fakat rakip savunma topu kazandı. Etkili bir pas olabilir. Sert şutla kaleyi yokladı. Top az farkla dışarı gidiyor. Arada böyle şutların denenmesi lazım. Şimdi kaleci diken üstünde olacak. Bir hamleyle bu topu kesiyor. Bir rakibini teke tekle geçiyor. Şimdi vurabilir. Kurtarıştan sonra oyun devam ediyor. Şut fırsatı sürüyor. Bir opsiyon bulabilir miydi?
Oğulcan Ülgün ve top karşıya geçiyor. Orta bekleyen arkadaşları var. Fenerbahçe için köşe vuruşu kararı. Ve bu orta kaleciyi pek zorlamıyor. Temiz bir müdahale gibi görünmedi. Muhtemelen kart çıkabilir. Daha önce uyarılmasına rağmen bir kez daha faul yaptığı için sarı kartı görüyor. Uyarılara pek kulak asmadı ve sonunda sarı kartı gördü. Zamanında davrandı, topu kazandı. Kante. Kerem Aktürkoğlu. Yakınında pas verebileceği arkadaşları var. Havadan arka tarafı düşündü. Kante. Ve kaleci bu şutu kurtardı. Köşe vuruşunu uzun kullanıyor. Kaleci bu topu rahat kurtarıyor. Talisson Kelven. Şimdi hücuma çıkıyorlar. Bakalım bir gol fırsatı yaratabilecekler mi? Öne geçme şansı. Savunma büyük bir dikkatle topu kapıyor. Savunma imdada yetişti. Mutlak golü önlediler. Hücumu hareketlendiren bir pas gönderiyor. Bu topa vurabilir. Müthiş bir kurtarışla tehlikeyi savuşturuyor. Çok klas bir kurtarış. Ne kadar iyi reflekslere sahip olduğunu gördük. Derinlemesine bir top gönderdi. Son derece isabetsiz bir kafa vuruşu oluyor. Bir an önce unutmak isteyeceği bir vuruş. Oğulcan Ülgün. Bu pas geçmiyor ve atak sona eriyor. Hücum fırsatı yaratabilecek bir pas. Anderson Talisca gol pozisyonuna girdi. Top ağlara gidiyor. Rakiplerine nefes aldırmadılar ve sonunda gol perdesini açtılar. İşte golün tekrarı ekranlarınıza geliyor. Kalecinin bulunduğu noktaya dikkat edin. Ciddi bir pozisyon hatası söz konusu ve rakipleri de bu hatayı affetmiyor. Ve durum 1-0 oluyor. Fenerbahçe kanattan hücum şansı yakaladı. Anderson Talisca. Fark için ideal bir fırsat buldu ama kullanamadı. Bu kadar net bir pozisyonu nasıl kaçırdı anlayamadım. Oğulcan Ülgün. Yerinde müdahale. Hata sona erdiriyor. Brown. Önemli bir kontra şansı. Ve kaleci bir gol daha atmasına müsaade etmiyor. Bu kez daha konsantre bir şekilde kurtarışını yaptı.
Kante. Nelson Semedo. Savunmada başarılı bir müdahaleyle topu kapıyor. Şimdi taç atışı kullanılacak. Hiç iyi bir pas olmuyor. Top karşı takıma geçti. Karşısındaki rakibini geçti. Şimdi bir orta fırsatı. Rakibin posu Kerem Aktürkoğlu. Kaleye yakın bir pozisyon buldu. Sert vurdu ve az farkla kaçırdı. Daha soğukkanlı bir vuruş çıkarması gerekirdi. Oğulcan Ülgün. Topu bir kez daha kaybediyorlar. Genduzi. Ani bir atak fırsatı. Çok iyi kurtardı. Kornerden ceza sahasını ortaladı. Topu ileride kazanarak hücum şansı yaratıyor. Şut için müsait. Gole çok yaklaşmıştı ama istediği vuruşu yapamadı. Taraftarını çileden çıkaran bir şut çekti. Ve topu koruyamıyorlar. Bir anda karşı atağa çıkıyorlar. Karşı karşıya pozisyonda müthiş kurtarıyor. Çok net bir pozisyondu. Harika kurtardı. Ceza sahasına doğru kullanıyor. Bu köşe vuruşu kaleciyi epey zorladı ama yine de kurtarmayı başardı. Rakibin pasını önlüyor. Fenerbahçe hücumda etkili olmaya çalışıyor. Bu dakikalarda iki takım da orta sahada topu kontrol etmekte zorlanıyor. Ve arkadaşının koşu yoluna doğru gönderdi. Beraberlik golü olabilir. Fakat kaleciyi mağlup edemiyor. Büyük fırsat kaçtı. Harika bir kalecilik örneği sergiledi. Beraberlik golüne geçit vermedi. Bu müdahaleyle rakibin atağını kesiyor. Şimdi bir karşı hücum izleyebiliriz. Şimdi karşı atağa çıkıyorlar. Bu sert müdahale sonrası hakemin eli cebine gidebilir. Hakem bu pozisyonda kartına başvuruyor. Sarı kart. Bu pozisyon için uyarının yeterli olmayacağını düşündü. Gol şansı. Direğin üzerinden dışarıya çeldi. İçerideki takım arkadaşlarına doğru kullanıyor. Kafa vuruşunu yaptı ama top çok farklı bir noktaya gitti. Nereye vurmak istediğini pek anlayamadım. Bu pasa izin vermedi ve topu kazandı. Rakibini geçme hamlesi başarılı. Ceza sahasını düşünerek ortasını açtı. İyi bir orta düşüncesi fakat kaleciden başarılı bir müdahale geliyor. Talisson Kelven. Yerden pas düşündü ama bu top doğrudan taca çıktı. Fenerbahçe kanattan hücum şansı yakaladı. Ceza sahasını düşündü. Voleyi vurdu ve asfaltta kaçırdı. Çok şık bir vuruş denedi ama kaleyi tutturamadı. Bu pası iyi gördü. Tehlikeli bir kontratak olabilir. Ve top ağlarda gol. Beraberlik golü geliyor. Evet, şimdi golü yeniden izleyelim. Aradan gönderilen top tehlikeyi başlatıyor. Daha sonra kaleciyi karşısında bulan oyuncu şöyle bir bakıyor ve bütün gücüyle topa vurarak ağlara gönderiyor.
Skorda denge var. 1-1. Genduzi. Kante. Osterwolde. Kante. Fenerbahçe topu kaptırdı. Kerem Aktürkoğlu kanattaki boşluktan ilerlemek istiyor. Ceza sahasına doğru bir orta düşüncesi. Gol! 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 Nefis bir voleyle topu ağlarla buluşturdu. Ve şimdi durum 2-1. Talisson Kelven. Rakip yarı sahada ilerlemeye çalışıyorlar ve bir fırsat bulabilirler. Kerem Aktürkoğlu. Aradaki boşluğu düşündü. Kerem Aktürkoğlu arkadaşının pasını kontrol etti. Çok yakından vurdu ama kaleci geçit vermedi. Bu kadar yakın mesafeli vuruşlarda çok keskin reflekslere sahip olmanız gerekir. Kaleci bu konuda ne kadar iyi olduğunu gösterdi. Ve topu havadan göndermek istedi. Şutunu çekerse büyük tehlike. Top ağlarda fakat offside bayrağı hiç gecikmeden kalktı. Yani çok açık bir offside. Zaten oyuncu da hiç itiraz etmiyor. Temiz bir müdahalede bulundu. Nelson Semedo. Anderson Talisca. Şimdi bir kontratak fırsatı. Hakiki çıkarma fırsatı. Ayağına kadar geldi ama iyi değerlendiremedi. Takımını iyice rahatlatacak bir gol olacaktı ama atamadı. Şimdi top rakip oyuncuda. Sezgilerini konuşturdu resmen. Kırmızı kart riskini alıp faulle müdahale ediyor. Ve hakem bu faulü kırmızı kartla cezalandırıyor. Rakibinin mutlak golünü engellediği için bu karar pek sürpriz olmadı. Kaleci frikikten gelen topu iyi takip etti ve tutmayı başardı. Hakem birazdan ilk yarının son düdüğünü çalacak. Ve ev sahibi az farklı da olsa mağlup durumda. İlk 45 dakikada gol bulmayı galiba gole gidiyorlar. Mükemmel bir müdahale. Fenerbahçe bu köşe vuruşundan farkı artırma şansı bulabilir. Ve top uzaklaştırılıyor. Fenerbahçe topu kontrol edemedi. Evet, takımlar orta sahada topu bir anda karşı atağa çıkıyorlar. Bu arada harika offside. Genduzi. Başarılı bir müdahale.
Topu gönderebileceği uygun arkadaşları var. Şimdi topu içeriye taşı... Gol! 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 Fenerbahçe atıyor. Fark 2'ye çıkıyor. Sarı lacivertler büyük bir sevinç yaşıyor. Ve golü yeniden izliyoruz. Zaten bu gole kadar da baskı kurup birçok fırsat bulmuşlardı. En sonunda karşılığını almayı başardılar. Ve skor 3-1 oldu. Bu pasla hücumu harekete geçiriyor. Bu müdahaleyle rakibin atağını kesiyor. Aradan güzel bir pas gönderiyor. Anderson Talisca. Kurtarış sonrası top oyunda. Kilidi açabilecek bir pas gönderiyor. Ve topu rakibinden söktü aldı. Kontradan fırsat yaratabilir. Hakemin kararı avantajı bırakmaktan yana. Bakalım ikinci sarı kart çıkacak mı? Aradan çok iyi gördü. Bu müdahaleyle top dışarı çıkıyor. Köşe vuruşu. Korneri uzun kullanıyor. Gelişi güzel uzaklaştırdı. Bu kez istediklerini yapamadılar. Şimdi bir karşı hücum izleyebiliriz. Uzak direğe doğru iyi bir orta. Etkili bir pas olabilir. Ve şimdi bu topu kaybediyorlar. Nelson Semedo. Havadan tehlikeli bir top olabilir. Genduzi. Rakibin pasını önlüyor. Güzel bir pasla takımını hücuma çıkarıyor. Önemli bir kontra şansı. Ve topu kornere doğru uzaklaştırıyor. Riske girmeyerek mantıklı olanı yaptı. Kornerde dikkatli olmaları lazım. Köşe vuruşunu ceza sahasına gönderdi. Bu korneri kurtarıyor ve takımına nefes aldırıyor. Talisson Kelven. Fenerbahçe kanattan hücum şansı yakaladı. Çok büyük bir fırsat. Yasir denedi ve az farkla dışarıda. İnanılmaz. Bu mesafeden nasıl kaçırır? Oğulcan Ülgün. Farkı azaltma şansı. Ederson uzanarak bu topu çıkarıyor. Topu ceza sahasına gönderiyor. Kaleci iyi bir kurtarış yapıyor. Hakemden ilk devreyi bitiren düdük geliyor.
Mücadelede ikinci 45 dakika başlıyor. Fenerbahçe ilk yarıda büyük bir üstünlük kurmanın avantajıyla oynayacak. İyi bir orta açabilir. Etkili bir müdahaleyle rakibin hücumunu sonlandırıyor. Fenerbahçe korner kullanacak. Ceza sahasına doğru ve topu kaybederek bu hücumdan eli boş dönüyorlar. Top kaybı geliyor. Kante. İşte önemli bir kontratak fırsatı. Top ağlarda gol. Farkı 3'e çıkardılar. Artık daha da rahat oynayacaklar. İşte nefis golün tekrarını izliyoruz. Kendi başına topu alıp epey uzun bir süre boyunca koşusunu sürdürdü. Daha sonra düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Oğulcan Ülgün. Pozisyon yaratabilecek bir pas geliyor. Kale önünde büyük tehlike. Ve kaleci kalesinde devleşiyor. Yakın mesafeden geçit vermiyor. En doğru anda reaksiyon gösterdi ve bu sayede mutlak golü engelledi. Tehlikeyi uzaklaştırdı. Bu pasla hücumu harekete geçiriyor. Ve top karşı takıma geçiyor. Havadan gönderdi ve şimdi tehlike yaratabilirler. Ara pasında isabet var. Müthiş bir kurtarışla tehlikeyi savuşturuyor. Çok klas bir kurtarış. Ne kadar iyi reflekslere sahip olduğunu gördük. Derinlemesine bir köşe vuruşu. Sert bir şut denedi ama farklı şekilde kaçırdı. Çok sert bir top ama hiç etkili olamadı. Şimdi topu arkadaşlarına verebilir. Topun ortalandığı noktada tehlike yaratabilirler. Ortayı iyi takip etti ve topu uzaklaştırdı. Ve kontraya çıkmaları için ideal bir fırsat. Çok yakından vurdu ama kaleci geçit vermedi. Bu kadar yakın mesafeli vuruş. Çok keskin reflekslere sahip olmanız gerekir. Kaleci bu konuda ne kadar iyi olduğunu gösterdi. Kornerden topu içeri kesti. Kaleci bu topa geçiş izni vermiyor. Şimdi kontratağa çıkabilirler. Bir anda uygun pozisyon yakaladı. Top ağlarda gol! Gelen hat-trick'in ardından büyük bir mutluluk yaşıyor. Şimdi golü bir kez daha izleyelim. Geriye çektiği topla etkili bir pas gönderiyor. Sonrasında topla buluşan oyuncunun çok düzgün bir vuruş yaptığını görüyoruz. Alçaktan sert giden bu top kalecinin işini iyice zorlaştırmış. Harika bir gol. Takım arkadaşlarından destek var. Rakibin yakaladığı hücum fırsatını engellemeyi başardılar. Şimdi kontraya çıkabilirler.
Umut vadeden bu kontra atak kesiliyor. Şimdi karşı atağa çıkıyorlar. Kaleci tehlikeyi savuşturuyor. Vareşanovic. Ve top dışarıda. Taç. Ceza sahasına doğru tehlike yaratabilecek bir orta. Ve yardımcı hakemin offside bayrağı havada. Sevgili futbol severler, lütfen biletinizde belirtilen tribünden ayrılmayınız. Kerem Aktürkoğlu. Tehlike yaratabilecek bir pas. Kontra ataktan büyük bir şans yaratabilir. Harika kurtardı ve kalesindeki tehlikeyi savuşturdu. İşte böyle kaleciler yeri geldiğinde takımlarını sırtlayabiliyor. Topu karşıladı. Hücum sırasında top kaybı. Savunma dikkatli. Müthiş bir fırsat. En doğru yerde durdu ve topu tuttu. Şimdi karşı atağa çıkma şansı. Kaleye vurma şansı sürüyor. Şut direğe takıldı ama oyun sürüyor. Bir şansları daha olabilir. Nelson Semedo. Kendi yarı alanında temiz bir müdahale yaptı. Etrafında pas opsiyonları var. Pasını gönderdi. Ceza sahasını düşündü. Etkili bir kafa vuruşu yapamadı. Kaleci kurtardı. Cihan Çanak. Ve rakip savunma topu kapmayı başarıyor. Bu kontra atak fırsatını değerlendirebilirler. Arabasıyla gönderilen nefis topu kontrol etti. Kaleci iyi bir kurtarış yapıyor. Ve şimdi oyuncu değişikliği hamlesi geliyor. Ceza sahasının içine gönderildi. Kafayı vuruyor ama farklı şekilde kaçırıyor. Hiç etkili bir vuruş değil. Fenerbahçe bugünkü üstünlüğünü istatistiklere de net bir şekilde yansıtıyor. Yakaladıkları fırsatları çok iyi değerlendirdiler ve rakipleri onlara karşı bir çare bulamadı. Belki de bir gol daha bulmaya çalışacaklar. Topu arka direğe gönderdi. Bu arada normal sürede son yarım saate girdik. Gol, gol, gol! Çok şık bir aşırtma gönderiyor ve kaleciyi gafil almıyor. Evet, şimdi bu golü bir kez daha izleyelim. Kalecinin üzerinden tam istediği gibi bir aşırtma vuruş yapıyor ve onu tamamen devre dışı bırakıyor. Fenerbahçe'nin golü. 9 numara Kerem Aktürkoğlu. İyi bir ara pası. Kaleci bu topu rahatça eline alıyor. İyi bir müdahale yaparak rakibin tehlike yaratmasını önledi. Fenerbahçe kanattan hücum şansı yakaladı. Anderson Talisca gol pozisyonuna girdi. Ve kaleci süper kurtardı. Topu ceza sahasına gönderiyor. İnanılmaz bir kurtarıştan sonra topu kontrol etmeyi başarıyor. Yani takımına derin bir nefes aldırdı. Mutlak gole engel oldu. Çok ince bir pas gönderiyor. Tehlikeli olabilir. Şut için mutlak fırsat. Ve
Ve top ağlarda. Golü atıyorlar ama daha fazlasına ihtiyaçları var. Evet, şimdi golü yeniden izleyelim. Kontra atağı o kadar güzel uyguluyorlar ki daha sonra kaleciyle teke tek kalan oyuncunun ne kadar sert bir vuruş yaptığını görüyoruz. Bunu kurtarmasının bence imkanı yok. Gençler Birliği'nin golü. Ve karşısındaki rakibinden sıyrıldı. Ante gole çok yakın. Top ağlarda gol. Bir gol daha geliyor. Fark tarihi bir noktaya doğru gidiyor. Ve golü bir kez daha izliyoruz. Rakibinin yanından geçip gitti ve yakaladığı bu gol fırsatını en iyi şekilde değerlendirdi. Araya girdi ve pası kesti. Kante. Havadan koşuyor mu düşündü. Rakibin baskısı artarken kalecisine dönüyor. Ve topu yine kaybettiler. Kerem Aktürkoğlu hücumda hareket halinde. Ceza sahasına doğru tehlikeli olabilecek bir orta. Kafa vuruşu çerçeveyi bulmuyor. Çok farklı şekilde ıskaladı. Ve bu pası gönderdiği yerde takım arkadaşı yok. Çok basit bir biçimde topu rakibine hediye etti. Şimdi top karşı takıma geçiyor. Anderson Talisca. Hücumu hareketlendiren bir pas gönderiyor. Bu arada Marika'nın offside. Ve bu pasın geçmesini önledi. Orta sahada iki takım da topu bir türlü kontrol edemedi. Kerem Aktürkoğlu kanattaki boş alanı fark etti. Karar köşe vuruşu. Fenerbahçe oyuncu değişikliği yapacak. Kısa top gönderdi. Topu yakın direğe doğru ortalıyor. Güzel bir orta düşüncesiydi fakat kaleci topu yakalıyor. Kante için gol şansı. Ve gol yağmuru devam ediyor. Rakip takımın işi artık mucizelere kalıyor. Yerinde müdahaleyle topu kesti. Şimdi kritik bir hücum şansı. Hala kaleye vurabilir. Gol! Önce kaleciden döndü. Sonra affetmedi. Kaleci takım arkadaşlarına daha ne yapayım der gibi bakıyor. Ve topla oynama sırası rakip takımda. Fred. Anderson Talisca golü atacak mı? Ve gol! Ve gole bir daha bakıyoruz. Büyük bir çabayla dokunmayı başarsa da kalecinin bu golü engelleyemediğini görüyoruz. Maçın normal süresinde son 20 dakikaya giriyoruz. Pozisyon müsait. Gol! Fakat bu gole rağmen skordaki büyük fark devam ediyor. Evet, golün tekrarına baktığımızda ne kadar doğru bir pozisyon aldığını görüyoruz. Yakın mesafeden net bir vuruş ve gol.
Karşılaşmada gollerin ardı arkası kesilmiyor. Skriniar. Kante. Fred. İyi bir müdahale yaparak rakibin tehlike yaratmasını önledi. Uygun durumdaki takım arkadaşlarına pas verebilir. Top ağlara gitti ama yardımcı hakemin bayrağı havada. Offside. Az farkla da olsa offside gibi görünüyordu. Fred. Savunmanın arkasına havadan bir pas. Anderson Talisca golü atacak mı? Kaleci bu topa iyi müdahale ediyor. Fenerbahçe oyuncu değişikliğine karar verdi. Kaleci tehlikeli kornerde nefis bir kurtarış yapıyor. Takım arkadaşına doğru gönderdiği pas çok az farkla dışarı çıkıyor. Taç. Varešanović. Şut fırsatı. Yakın mesafeden bu vuruşu az farkla kaçırıyor. Sert vurmak istedi fakat isabetli olmadı. Genduzi. Uygun durumda birkaç takım arkadaşı bulunuyor. Cihan Çanak. Koşu yoluna doğru nefis gönderiyor. Rakip savunmadan ödün vermiyor ve topu kapıyor. Kerem Aktürkoğlu. Anderson Talisca. Kilidi açabilecek bir pas gönderiyor. Şutunu çekebilir. Bu arada bayrak havada. Bu gol geçerli sayılmayacak. Yakalaması oldukça zor pozisyonda, karar offside. Kerem Aktürkoğlu. Kerem Aktürkoğlu. Kante. Şimdi kontraya çıkma fırsatı buldu. Ve kaleci kalesinde devleşiyor. Mutlak golü önlüyor. Gerçekten tüm tebrikleri hak etti. Çok iyi bir kurtarış. Orta denemesi başarısız. Topu doğrudan alta gönderiyor. Cihan Çanak. Rakibin topuna izin vermiyor. Anderson Talisca. Fred şimdi kanattan atak yapmak istiyor. Müthiş bir fırsat. Ve topu bir kez daha alana göndererek hat-trick yapıyor. Fenerbahçe'nin golü Etkili bir pas olabilir. Pası gönderdiği yerde rakip oyuncu var. Kante. Kante. Ve rakip takım topu kazanıyor. Ve takım arkadaşı bu topa yetişebilecek gibi gözüküyor. Varešanović. Güzel bir pasla takımını hücuma çıkarıyor. Kendi yarı sahasında etkili bir müdahale yapıyor. Anderson Talisca şimdi kanat bölgesinden atak geliştirebilir. Ortasını ceza sahasına doğru gönderiyor. Nefis bir kafa vurdu ama kaleci tam zamanında yetişti. Köşe vuruşundan topu içeriye gönderdi. Yakın mesafeden yaptı. Sert vuruş isabetli olmuyor. Bu tür fırsatları iyi değerlendirmek gerekir. Rakip yarı sahada iyi bir pas arası yapıyor.
Rakibin presi başladı. Arka arkaya gelen top kayıpları. Rakip kalede tehlike yaratabilir. Hala şutunu çekebilir. Ve top ağlarda. Gol geliyor. Son dakikalara net şekilde önde giriyorlar. Anderson Talisca. Havadan gönderdi ve şimdi tehlike yaratabilirler. Ve karşı karşıya pozisyonda kaleciye takılıyor. %99'luk gol şansını engelledi. Sahanın en iyilerinden biriydi. Görevini tamamladı ve şimdi yedek kulübesine geliyor. Kerem Aktürkoğlu bu topla buluşursa tehlikeli olabilir. Kante gole çok yakın. Kalenin dibinden gelen vuruş olağanüstü kurtardı. Muhtemelen çoğu kişi bunun gol olmasına kesin gözüyle bakıyordu ama kaleci hata yapmadı. Bakalım kontra hata başlatabilecekler mi? Varešanović. Bu pasla hücumu harekete geçiriyor. Ve topu kalecisine yumuşatıyor. Çok soğukkanlı bir hareket. Topun kontrolünü sürdüremiyorlar. Yakınında pas verebileceği arkadaşları var. Kerem Aktürkoğlu gol pozisyonunda. Kaleci müthiş çıkarıyor. Mutlak gole engel oluyor. Örnek gösterilecek kadar etkili ve savunulması pek mümkün olmayan bir kontra atakta ama tecrübeli kaleci gole hayır dedi. Bu pasla tehlike yaratabilir. Yakın mesafeden vurabilir. Son derece iyi bir kurtarış yapıyor. Derinlemesine bir köşe vuruşu. Ve bu toptan faydalanamadılar. Rakibine yerinde bir müdahale yapıyor. Şimdi kontraya çıkma fırsatı buldu. Tehlike geçmiş değil. Ve top ağlarda gol. Harika bir aşırtmayla kaleciyi çaresiz bırakıyor. Ve bu pasın hedefinde rakip oyuncu var. Marco Asensio. Mert Müldür. Kerem Aktürkoğlu. Mert Müldür. Kante. Fenerbahçe topu kontrol edemedi. Genduzi. Hücum bölgesinde topu kaptı. Vuruşunu yapabilecek mi? Kaleci harika kurtardı. Mutlak golü önledi. İşte kalecinin büyüklüğü böyle anlarda anlaşılır. Kaleci harika bir kurtarışın ardından topu kontrol etmeyi başarıyor. Önce müthiş bir kurtarışa imza attı. Sonra da topu tutarak tehlikeyi tamamen sonlandırdı. Takım arkadaşı için harika bir top gönderdi. Kaleci bu topa izin vermiyor. Ve şimdi karşı atağa çıkabilirler. Rakibin topu almaması için saklıyor. Şut şansı. Ve gol! Ve rakibin pasının geçmesini önlüyor. Top dışarıda taç. Fenerbahçe kullanacak. Skriniar. Fred. Fred kanat bölgesindeki boşluğu fark etti. Kerem Aktürkoğlu golü atacak mı? Yakın mesafeden inanılmaz bir refleks örneği sergiledi. Yani reaksiyon süresinin ne kadar iyi olduğunu gördük. Çok özel bir kurtarış. Ve şimdi karşı hücum gelebilir.
Ve hakem bu pozisyonda faul kararı veriyor. Serbest vuruşla oyun devam edecek. Şimdi aradan göndermeyi düşündü. Tehlike yaratabilecek bir pas. Top oldukça sert vurdu ama çok az farkla kaçırdı. Belki bir dahaki sefere şansı yaver gider. Marco Asensio. Arkaya doğru topu havalandırıyor. Marco Asensio gole çok yakın. Kaleciyi çok uğraştırmayan bir top oluyor. Zamanında davrandı, topu kazandı. Pozisyon yaratabilecek bir pas geliyor. Ve yardımcı hakem offside'ı tespit ediyor. Şimdi topu tekrar kaybettiler. Hücumda paslaşabileceği takım arkadaşları var. Ve hakem bu pozisyon için offside kararı veriyor. Ve maçın son düdüğü geliyor. Ev sahibi sahadan mağlup ayrılıyor. Bugün rakiplerine karşı sahada pek etkili olamadılar. Bu mağlubiyet kaçınılmazdı. Bugün elinden gelenin en iyisini yaptı. Ve bireysel performansı oldukça yüksekti. Bugün adeta gol olup rakip kaleye yağdı. Ne diyebilirim ki? Muhteşemdi.